bundan 3-4 ay öncesinde 14 Plus'la ilgili daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle birlikte 14 Plus neden satmadığı, bir iPhone 14 veya 14 Pro etkisini neden 14 Plus'ta göremedik? Tam olarak 2 hafta boyunca iPhone 14 Plus'ı çok ciddi bir şekilde deneyimledim ve burada ana telefonum olarak kullandığımı söyleyeyim. Rakiplerine oranla tüm artı ve eksilerinden bahsedeceğim. İlk olarak güncel fiyatlarına baktığımızda iPhone 14 Plus şu anda baz depolamayla 45.000 bandında bulunabiliyor. 14 Pro'ya baktığımızda da 57.000'den başladığını söyleyeyim. Aradaki fiyat farkı gerçekten baya artmış durumda. Aslında globalde 14 Plus ile 14 Pro arasında $100'lık bir fark söz konusu. Ancak ülkemizdeki fiyatlar arasında uçurum var. 14 Plus ile 14 Pro arasındaki fiyat farkı gerçekten çok yüksek diyebilirim. Bu noktada 14 Plus mu yoksa 14 Pro mu? Bununla ilgili de son bölümde konuşacağız. Bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen 14 Plus'ın kutu açılımıyla incelemeye başlayalım. iPhone 14 Plus'ın bence özellikle kırmızı rengi cihaza çok daha farklı bir hava katıyor. Elinize aldığınızda çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ama arka kapak çok fazla parmak izi bırakıyor. Köşeli tasarımı da uzun süreler kullansak bile kesinlikle rahatsız etmiyor. Çentiğe baktığımızda daha küçülen bir çentikle karşı karşıyayız. Yani çerçevelerin ince tutulması da güzel hissettiren detaylar arasında. Ekran tarafında da 6.7 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk doğruluğu, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj, fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı pek fazla hissettirmediğini söyleyebilirim. Burada yazılımla ekranın entegrasyonu gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkla da bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Telefonda herhangi bir şeyler izlerken veya oyun oynarken büyük ekranın avantajını net şekilde yaşıyoruz. Yonga setine baktığımızda da burada alıştığımız 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. Geekbench 6'da 14 Plus şu anda Android'in en güçlü cihazlarına bile geçmeyi başarıyor. Tek çekirdek 2302, çok çekirdekte de 5525 puanını görebiliyoruz. Bir önceki nesil işlemciye rağmen gerçekten muazzam bir performansla karşı karşıyayız. Arayüz deneyimi, çoklu uygulamalardaki hızı da kesinlikle müthiş seviyede. Ayrıca iPhone 13'e oranla 6 GB'lık RAM'in bulunması da ciddi bir avantaj diyebilirim. Hem oyunlarda hem de diğer tüm işlerde bu RAM rahatlıkla yetecektir. Bunun haricinde oyun performansı olarak da çok da bahsetmeme gerek yok. Burada aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda sabit, stabil 60 FPS'i çok rahat bir şekilde alabildiğimizi belirteyim. Bunun haricinde bu performansıyla bu fiyat bandında alabileceğiniz net şekilde en iyi telefonla beraberiz. Kameralara baktığımızda da 14 Plus'ta ikili kamera sistemini görürken Sensor Shift OIS desteğiyle çok iddialı bir ana kamera kullanılmış. Fakat ultra geniş açı hala yeterli değil. f2.4 diyafram bunun en büyük sebebi. Videolarda 4K 60 ve diğer tüm ayarlarda
profesyonele çok yakın bir deneyim alıyoruz. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Ön tarafta 12 megapiksel ve 4K 60 FPS bir kameramız var. Genel kamera deneyimiyle de bence fiyatını hak ediyor. Batarya tarafında da piyasanın en iyi telefonuyla beraberiz. 4325 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Tabii ki kablosuz şarj desteğimiz de var. Burada verilerden çok deneyimden bahsedeceğim. iPhone 14 ile %80 ile %20 arasında bir kullanımda benim bir günümü fazlasıyla çıkardığını belirteyim ve tam şarjla da genel olarak 10 saat civarı ekran süreleri alabiliyoruz. Bu değerlerle en büyük rakibi olan S23 Plus'la da kıyasladığımda baya öne çıkmasını sağlıyor. Batarya olarak tartışmasız şekilde rakipsiz bir amiral gemisi diyebilirim. Hoparlörler oldukça kaliteli. Dolby Atmos desteğini de tabii ki burada görebiliyoruz. Boyutuna oranla ses yüksekliği de gayet iyi seviyede. Face ID de oldukça stabil ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da çok üst düzey bir dayanıklılık varken yazılım deneyimi kesinlikle kusursuz seviyede ve 5 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Isınma konusunda da gerek oyun oynarken, uzun süreler oyun oynadığımda da veya uzun süreler video çektiğimde de hafif bir şekilde ısındığını söyleyebilirim. Bu fiyat bandındaki çoğu rakibinden çok daha az ısınan ve az güç tüketen bir iPhone olmuş. Şimdi değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, şimdi 14 Plus gerçekten mantıklı mı? Madde konuşalım. Ekran konusunda oldukça başarılı bir telefonla beraberiz. Burada gerek OLED panelin getirmiş olduğu avantajlar, gerekse ekran boyutu, 2 milyona bir kontrast oranı ve HDR10 desteğiyle deneyim açısından oldukça başarılı bir ekranla beraberiz. Bunun haricinde performans olarak da burada eski nesil bir işlemci var gibi gözükebilir. Evet, A15 Bionic geçen sene iPhone 13'lerde gördüğümüz bir işlemci. Fakat burada kasanın termal açıdan daha da iyi bir seviyeye gelmesiyle hem performans hem de ısınma anlamında iPhone 13'ten de 13 Pro'dan da daha başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Performans testlerinde de özellikle baz model 13 ile 14 Plus arasındaki farkları GPU tarafında net şekilde görebiliyoruz. Ki baktığımızda 14 Pro'dan sonra en güçlü telefonun 14 Plus olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hem testlerde hem de oyunlarda vermiş olduğu performans, stabilite, verimlilik her noktada A15 Bionic piyasanın en güçlü ikinci işlemcisi diyebilirim. Uzun ömürlük açısından da bize hiçbir problem yaşatmayacaktır. Ancak bence 14 Pro'dan bir güncelleme daha azalacak. Bunun sebebi de A15 Bionic ile gelmesi. Yani burada bir nesil önceki işlemcinin kullanılması güncelleme desteği haricinde çok da bir eksiklik yaratmayacak. Kameralar konusunda 14 Pro ile kıyasladığımda arada çok ciddi farkların olduğunu söyleyebilirim. Ve bu fiyat bandının biraz daha üstünde bulunan S23 Ultra'dan da 14 Plus'ın kameraları net şekilde geride. Ancak bu kameralar kesinlikle kötü değil. Özellikle de video performansında Android tarafıyla kıyasladığımda 14 Plus çok daha başarılı bir seviyede diyebilirim. Bence 14 Plus ile ilgili en önemli konu kesinlikle batarya diyebilirim. Burada pek çok Android ve pek çok iPhone'u deneyimlemiş birisi olarak 14 Plus tüm cihazlardan çok daha ayrı bir konumda diyebilirim. Batarya performansı olarak bir günü bırakın 2 günü bile rahatlıkla çıkartabilecek bir performansa sahip. Burada ortalama günlük bir kullanımda 10-12 saate varan ekran sürelerini görebilmek mümkün. 14 Plus batarya anlamında alabileceğiniz en iyi amiral gemisi diyebilirim. Hem S23 Ultra'dan hem de 14 Pro Max'ten dahi daha iyi bir batarya performansına sahip. Gerçekten batarya anlamında inanılmaz başarılı bir telefon. Bundan 3-4 ay öncesinde 14 Plus ile ilgili daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Çünkü fiyat yönünde hiçbir alınabilirliği yoktu. Ama şu anda 14 Pro ile arasındaki fiyat farkı 12.000'e kadar çıkmış durumda. Eğer ki büyük ekranlı, çok daha iyi bir batarya sunan ve daha az ısınan bir telefon istiyorsanız 14 Plus almak kesinlikle daha mantıklı. Eğer telefonu iş için, içerik üretimi için kullanacaksanız 14 Pro almanız çok daha faydalı olacaktır. Açıkçası genel deneyimiyle de 14 Plus beni gayet memnun etti.
etti. Peki sizce 14 Plus mı yoksa 14 Pro mu? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.